Selamlar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Mutlu bir gün diliyorum. Evet, bugün 9 Kasım Çarşamba ve güzel bir hava olduğu için size dışarıdan sesleniyorum. Sonbaharın son günlerini yaşıyoruz artık. Belki de yarın yağmur yağacak, hatta kar gelecek. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüm. Evet, tutulma yaşadık, dolunay yaşadık. Hayatınızda değişik bir şeyler oldu mu? Sıra dışı bir şeyler yaşayanlarınız var mı? Aslında yorumların altında paylaşırsanız hepimiz ve diğer izleyiciler de faydalanabilir. Umarım güzel şeyler oluyordur ve olacaktır hayatımızda diyorum. Evet, bugün gökyüzünde neler var? Çok önemli 2 tane açımız var arkadaşlar. Bugün Uranüs'e Güneş karşıtlığıyla Merkür ve Uranüs karşıtlığı var. Bu da bizim için sıra dışı, sürpriz, aslında tutulmanın da etkileri birlikte bize gelecek değişimler, haberler diyebiliriz. Bilhassa Uranüs Güneş karşıtlıkları. Biliyorsunuz Güneş benliğimiz, Uranüs de bizi farklı alanlarda kendimizi göstermek, bir değişime itmek demektir. Dolayısıyla eğer etki alıyorsa haritanız, bu silikle de çok alakalı, isyanla, kabul etmeme, itiraz etme, kendi benliğimizi, kendi varlığımızı istediğimiz gibi ortaya koyma bir açısı. Dolayısıyla bazı şeylere böyle isyan etmek, karşı gelmek, çok daha farklı, sıra dışı, yeni bir şeyleri deneyimlemek isteyebiliriz. Açılar aslında bireyselden çok toplumsal açılardır. Uranüs Boğa burcunda olduğu için mesela önemli birisi var hayatınızda ve onun hayatında sıra dışı bir şey gerçekleşiyor. Siz 3. göz olarak izliyorsunuz bunu ve mecbur tutuluyor bir konuda, mesela bir değişime itiliyor. İşte işini değiştirecek ama aslında istedik veya bir iş projesi var. Orada daha çok kararlı değil, net değil ama oraya mecbur. Yani şartlar onu gerektiriyor. Buna benzer konular olabilir. Fakat şu da var tabii ki, özellikle biz de kendi hayatlarımızda bazı yeniliklere cesaret de edebiliriz, cesareti gösterebiliriz. Kuzuna girdiğimiz saatlerde itibaren Uranüs'e Merkür'ün de karşıtlığı var. Merkür biliyorsunuz mitolojide tanrıların habercisi. Bize haber taşıyan bir gezegen. Şimdi Uranüs'te ani gelişen konuları anlattığına göre sürpriz gelişmeler, ani fikir değişiklikleri yaşanabilir, duyabiliriz. Daha çok hepimizi ilgilendiren alanlarda olma ihtimali de var. Hani bireysel olarak etki almayabiliriz bu konularda. Fakat Uranüs Güneş karşıtlıkları gerçekten beklenmedik olaylar. Bunlara hani söylemek istiyorum, patlamalar dediğimiz alanda giriyor. Çünkü güçlü bir enerji Uranüs ve elektronikle ilgili çok güçlü bir manyetik alana sahip. Dolayısıyla teknolojiyle ilgili konularda veya o sistemde çalışan konular, mesela bu belki haberleşme olacak, belki sanayiyle ilgili bir durum olacak, burada bir yenilik olabilir, enerjiyle ilgili, enerji haberleriyle ilgili olabilir. Bugün şunlar da gündemimizde olabilir. Bu arada saat 14.48'de Ay Boğa burcunda boşluğa girecek. 16.36'ya kadar boşlukta. Bu 2 saatlik zaman diliminde biraz daha belirsiz enerjiler oluşabilir. Hani ay boş olacak ve saat 16.36'dan sonra İkizler Burcu'na geçen ay zaten gündemimizi, duygu halimizi hızlıca değiştirecek. Çünkü değişken grup bir burca geçiyor ve iletişim, haberleşme ile ilgili bir enerjisi var. Çok haber alacağız, çok iletişim trafiği, bilgi trafiği olacaktır. Tabii burada Mars da var. Dolayısıyla Mars'ın yanında seyredecek bir ay. Dolayısıyla burada bazı şeyleri tetikleyecektir. Mesela ne olabilir? Özellikle eğitim, öğrenim kanalları, haberciler, haber yapanlar, işte televizyonlar, internet, seyahatler, yolculuklar. Tabii bu hava, kara trafiği olduğu gibi bilgi trafiği de burada çok güçlü olur. Çünkü ay şimdi tam Yay burcunun karşısından geçecek. Yay hattı, Başak Balık hattı. Bugün akşam saatlerinden itibaren daha güçlü etkiler alabilir. Özellikle hayatlarında bir takım yenilikler, konularda bilgi sahibi olmak daha fazla isteyebiliriz. Çünkü Mars burada iddialı, çünkü iletişimi güçlü şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla ay da burada olunca zaten biz çok meraklı olacağız. Bir de şu var, çok konuyla ilgilenebiliriz. Birçok konuyu düşüneceğiz. Zihin çok hızlı çalışacak. Aynı anda birçok konuyu konuşup düşünmek, yapmaya çalışmak da bazı zorluklar getirebilir. Tabii bunu da unutmamak gerekiyor. Sabah 8.38-9.38 arası ayın Plüto'yla çok iyi, olumlu
açısı var. Şimdi Plüto önemli konularda değişim verir, güçlendirir bizi. Konu ve olayları istediğimiz yönde şekillendirmemize yardım eder. Ve bugün bu saati eğer işle ilgili konu olabilir, finansal konu olabilir ki daha çok ilişkiler olabilir herhalde. Bir toplantı yapmak, bir konuşma için planlarsanız çok daha iyi sonuçlar alma olasılığınız var. Diğer yandan bugün Güneş'in Uranüs karşıtını söyleyeyim ben size. 10.46-11.46 arasında o saatte biraz daha gergin olabiliriz. Huzursuzluk verir açıkçası. Çünkü Güneş ruhen de bizi etkileyen bir gezegen olduğu için. Bu saatlerde önemli konular gelişebilir hayatımızda. Çok ani kararlar almamak gerekir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, Uranüs'ün Merkür'le olan karşıtlığı ise gece saatlerinde saat 4-5 sıralarında olacak. Dolayısıyla belki uykuda olacağımız için hani direkt böyle bireysel olarak çok etki almayabiliriz. Şimdi bugünün güzel bir saati var, şanslı bir saati. 13.59, 14.59. Jüpiter, evet Jüpiter'in Ay ile bu olan etkileşimi bizim için zor görünen, kesintiye uğramış, akışta zorlandığımız konularda destek olur, yardımcı olur. Hani şans ve fırsatlar da getirebilir. Hemen şunu söyleyeyim, 29 derece su grubu burçlar bu saatte çok daha şanslı etkiler alabilirler. Balık burçları, akrep burçları, yengeç burçları için çok daha faydalı olabilir. Diğer yandan bugün özellikle öğleden sonra akşam saatlerinde ikizler, yay, balık ve başak aksı da çok enteresan, hızlı haberler, gelişmeler, fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Lütfen haftalık burç yorumlarında oldukça detaylı bahsettim. Aslında aylıklarda da çok detaylı bahsettim. Tarihler verdim. Orada izleyin. Hani Kasım ayı burç yorumlarında çok daha faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz bu anlamda. Evet, bugünün güzel saatlerini şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, 9 Kasım Çarşamba saat 12.40-13.40 arası. Bugünün en iyi saatlerinden, en şanslı saatlerinden, önemli konular için, görüşmeler için bu saate saatlerinizi, randevularınızı yazın sevgili dostlar. İkinci saatimiz 19 ile 20 arasında yine özel bir konu için değerlendirebileceğimiz fırsatları daha kolaylıkla yakalayabileceğimiz ya da karşı tarafı çok daha rahat ikna edebileceğimiz bir zaman dilimi olarak düşünün lütfen. Diğer saatim gece saatlerine geliyor. Gece 02.57, 03.57. Genelde tabii birçoğumuz uykuda olacağız ama önemli görüşmeleri olan arkadaşlar mesela gece toplantısı olabilir, yurt dışı işleri olan, turizmle işte ilgilenen arkadaşlar mesela bu saatte denk getirirlerse işlerinin önemli konuları, önemli toplantıları bence çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, bugün de böyle bir gün olacak. Bugün yine ben Antalya'da Lara Marin Restoran'ın bahçesinden size sesleniyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Hava da güzel. Artık kışa yavaş yavaş geliyoruz. Böyle havalar çok fazla olmayacak. Ay da bugün Boğa burcunda ya, ben de böyle bir doğaya çıkmak istedim. Sizin için de iyi olacağını düşündüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.